Türk kültüründe yalnızca sevinç için yapılmayan bir tatlı vardır. Bir insanın ölümünden sonra, cenazenin ardından, 7. ya da 40. günde, bir çocuk doğduğunda, duadan sonra, yolculuktan önce, dönüşte, anma günlerinde ve sıradan sözlerin yetmediği anlarda pişirilebilir. Bu tatlı helvadır. Buradaki en güçlü sırsa şekerde, yağda, hatta irmikte değil. Bu kadar sade bir yemeğin nasıl olup da hem hayatın hem ölümün yanına yerleştiğinde saklıdır. Bugün helva çoğu zaman bir tatlı gibi görülür. Tahinli, unlu, irmikli, cevizli, ufalanan ya da kalıp gibi kesilen bir tatlı. Ama Türk geleneğinde helva kelimesi tek bir tarifi değil, bütün bir tatlılan ve gelenekler ailesini açar. Bir evde irmikten kavrulur, başka bir evde undan yapılır, bir yerde tahin helvası hatırlanır, başka bir yerde sütlü, bademli, kokulu saray çeşitlerinden söz edilir. Daha burada ilk tartışma başlar. Helva yoksul evinin yiyeceği midir, çarşının ustalık isteyen tatlısı mı, yoksa büyük Osmanlı dünyasının mirası mı? Kelimenin kendisinin uzun bir yolu vardır. Tatlılık anlamına gelen Arapça kökle ilişkilidir ve farklı biçimleriyle Arap, Fars, Türk, Balkan, Kafkas ve Hint mutfaklarında yaşar. Fakat adı geniş coğrafyalarda dolaşmış olsa da Anadolu'da ve Osmanlı İmparatorluğu'nda helva özel bir toplumsal rol kazandı. Yemekten sonra gelen basit bir tatlı olmaktan çıktı, bir olayın işareti haline geldi. İnsanları aynı koku, aynı dua ve aynı hatıra etrafında toplamak gerektiğinde helva pişirildi. Türk kültüründeki en bilinen sahnelerden biri cenaze ile ilgilidir. Ölen kişinin evinde ya da yakınlarının yanında çoğu zaman irmik helvası veya un helvası kavrulur ve komşulara, akrabalara, taziye için gelenlere dağıtılır. Bu ne neşeli bir ikramdır ne de çayın yanına konmuş sıradan bir tatlı. Yağın unla ya da irmikle buluştuğu sıcak tavada yemek sessiz bir cümleye dönüşür. Hatırlıyoruz, acıyı paylaşıyoruz. Bu evi yalnız bırakmıyoruz. İşte burada ikinci soru ortaya çıkar. Hafızanın neden bir tadı olmalıdır? Belki de cevap helvanın doğasıyla ilgilidir. Paylaşılması kolay, sade malzemelerden yapılır. Un ya da irmik, yağ, şeker, su ya da süt, bazen de kuru yemiş. Eski bir İstanbul evinde, Üsküdar'da ya da Fatih'te evin hanımı bakır tavayı ateşe koyabilir. Yanında ailenin kadınları, komşular, yaşlı akrabalar çoktan yerini almış olurdu. Biri irmiği tahta kaşıkla karıştırır, biri şerbeti hazırlar, biri küçük porsiyonları dağıtırdı. Bu iş lüks istemezdi ama insanların orada olmasını isterdi. Yine de helva yalnızca ev içindeki kederin yiyeceği değildi. Osmanlı İstanbul'unda başka bir sahne daha vardı. Helva sohbetleri. Özellikle kış akşamlarında insanlar evlerde toplanır, konuşur, şiir dinler, müzik ve hikayelerle vakit geçirir, sonunda helva ikram edilirdi. Bu okumuş çevrelerin, zanaatkarların, komşu topluluklarının ya da varlıklı evlerin şehirli geleneği olabilirdi. Ortada garip bir çelişki var gibi görünür. Aynı tatlı hem yasla hem de dost meclisinin neşesiyle birlikte anılabiliyordu. Ama bu çelişki aslında göründüğü kadar garip değildir. Helva, insanın bir halden başka bir hale geçtiği yerlerde ortaya çıkar. Ölüm, evi gündelik hayattan hatıraya geçirir. Bir çocuğun doğumu, aileye yeni bir rol verir. Dua, topluluğu sıradan konuşmadan umuda taşır. Kış sohbeti, uzun bir akşamı ortak bir sıcaklığa çevirir. Bu yüzden helva bir eşik tatlısına dönüşmüştür. Kulağa güzel geldiği için değil, gerçekten geçiş anlarında pişirildiği için. Osmanlı Sarayı da helvayı iyi tanıyordu. Topkapı Sarayı'ndaki büyük mutfak sistemi matbaa-ı amire içinde helvahane adı verilen tatlılar, tıbbi macunlar, şerbetler ve kokulu karışımlarla ilişkili bir bölümden söz edilir. Bu önemli bir ayrıntıdır. Osmanlı dünyasında tatlı çoğu zaman yalnızca zevkle değil, fayda, kuvvet, şifa ve bedeni destekleme fikriyle de yan yana dururdu. Saray helvası ev helvasından daha karmaşık, daha pahalı malzemeli olabilirdi. Ama anlamı yine dağıtma, itibar ve bakım fikriyle bağlantılıydı.
Burada üçüncü çatışma ortaya çıkar. Helva yoksulluğun yiyeceği miydi yoksa iktidarın yiyeceği mi? Bir yandan un helvası ya da irmik helvası çok sade görünür. Evde ne varsa onunla yapılabilir ve bu yüzden ölümden sonra ya da ortak bir dua sırasında dağıtılmaya çok uygundur. Öte yandan saray kültüründe kuru yemiş, şeker, bal, yağ, süt ve baharatla yapılan tatlılar pahalı, emek isteyen ve statü gösteren yiyecekler olabilirdi. Helva hem mütevazı mutfakta hem de imparatorluk düzeninin içinde yaşayabilen nadir yemeklerden biri oldu. Osmanlı belgeleri ve yemek yazmaları bize tek ve net bir portre değil, daha çok izler bütünü verir. Bu izlerde saray mutfağı ve şehir hayatıyla bağlantılı farklı tatlılar, şerbetler, macunlar, kuru yemişli ve unlu hazırlıklar görülür. Ama ilk Türk helvasını gösteren kesin bir tanık yoktur. Bunu açıkça söylemek gerekir. Bir aşçıyı, bir yılı ve bir odayı işaret edip helva burada doğdu diyemeyiz. Karşımızda bir icat değil, diller, dinler, evler ve pazarlar arasında dolaşan uzun bir gelenek vardır. Saraydan çıkıp eski İstanbul sokaklarına indiğimizde iz daha da genişler. Mısır çarşısında bir tüccar şeker, tarçın, karanfil, kuru yemiş ve susam satabilirdi. Galata limanında boşaltılan mallar dükkanlara, evlere ve saray kilerlerine giderdi. Fatih ve Eyüp semtlerinde insanlar gündelik mutfak için un, yağ ve irmik alırdı. Helva bu yolları birleştiriyordu. Tarladan gelen tahıl, ticaretten gelen şeker, bölgelerden gelen kuru yemiş, evin yağı ve bütün bunları ateş başında karıştıran insan eli. Tahin helvası özellikle ilginçtir. Tavada yapılan sıcak irmik helvasından ayrılır ve bıçakla kesilen yoğun bir tatlıya daha yakındır. Susam ezmesi, şeker şerbeti ve helvacının ustalığı bambaşka bir doku yaratır. Kırılgan, lifli, yağlı ve tok. Türkiye'de bu helva kahvaltıda, balıktan sonra ya da sadece besleyici bir tatlı olarak sıkça yenir. Bu da bize şunu hatırlatır. Tek bir adın altında tek bir evrensel tarif değil, farklı teknikler saklıdır. İrmik helvası başka bir hikaye anlatır. İrmik rengi ve kokusu değişene kadar yağda uzun uzun kavrulur. Sonra sıcak şerbet ya da sütle buluşturulur. Bazen içine çam fıstığı eklenir. Bu süreçte acele etmemek gerekir. İrmik az kavrulursa tadı çiğ kalır. Fazla kavrulursa acılık belirir. Bu yüzden helva basit görünse de dikkat ister. Ritüel yiyeceği olarak gücü belki de tam buradadır. İnsanın içinde her şey dağılmışken onu ateşin başında durmaya ve tek bir yavaş hareketi sürdürmeye zorlar. Bir de un helvası vardır. Eski ev mantığına daha da yakındır. Çünkü un neredeyse her evin temel malzemesiydi. Yağ ve un fındıksı bir koku çıkana kadar kavrulur, sonra tatlı sıvı eklenir ve kütle yumuşak porsiyonlara dönüşür. Bazı ailelerde şekli neredeyse önemsizdir. Bazılarında kaşıkla biçim verilir ve üzerinde tanıdık bir iz bırakılır. Böylece yemek yalnızca tadıyla değil, anneden kıza, komşudan komşuya geçen el hareketiyle de tanınır. Peki neden özellikle helva ölünün ardından dağıtılır? İslam geleneğinde dua, sadaka, anma ve yaşayanların yaptığı iyi işler önemlidir. Helvanın kendisi zorunlu bir dini hüküm değildir. Bunu halk geleneğinden ayırmak gerekir. Fakat Türk kültüründe ölümden sonra yemek dağıtmak, duayı ve topluluğu bir araya getiren bir yola dönüşmüştür. İnsan küçük bir tatlı parçası alır, ölen kişinin adını hatırlar, iyi söz ya da dua söyler, böylece hatıra tek bir ailenin özel sessizliği olmaktan çıkar. Bu gelenek, yemeğin bazen sözden daha iyi işlediğini gösterir. Evde yas varken insanlar çoğu zaman ne diyeceğini bilemez. Ama un getirebilir, tabak dağıtmaya yardım edebilir, helvayı karıştırabilir, küçük bir porsiyonu kabul edip yanında kalabilir. Bu anlamda helva ölümü açıklayan bir şey değil, yalnızlığa karşı yapılan bir eylemdir. Acıyı ortadan kaldırmaz ama onu insanlar arasında paylaştırır. Bu da güzel bir benzetmeden önce toplumsal hayatın tarihsel bir gerçeğidir. Helvanın doğum,
Askerden dönüş, önemli bir işin tamamlanması, dini günler ve şükürle bağlantılı sevinçli bir tarafı da vardır. Bazı ailelerde bir dilek gerçekleştiğinde ya da biri hayır için tatlı dağıtmak istediğinde helva yapılır. Burada da yasla aynı mantık vardır. Sadece yönü değişmiştir. Sevinç de tek bir evin içinde kalmamalıdır. Dağıtılmalı, böylece olay ortak hale gelmelidir. Helvanın bu kadar uzun yaşamasının nedeni budur. Toplumsal hafıza ve toplumsal sevinç için kullanışlı bir biçim olmuştur. Türkiye haritasına bakıldığında helva bölgeden bölgeye değişir. Kimi yerde tahin helvası daha çok sevilir, kimi yerde irmik helvası, kimi yerde un helvası. Bazı yerlerde süt, bazı yerlerde su kullanılır. Bazı evlerde çam fıstığı, Antep fıstığı ya da ceviz bolca eklenir. Ege şehirlerinde susam ve tahin daha doğal bir yerde durur. İç Anadolu'da ev tipi irmikli ve unlu gelenek daha güçlü hissedilir. İstanbul'da ise neredeyse bütün çeşitler yan yana yaşar. Bu yüzden gerçek helva hangisi sorusunu tek cevapla çözmek anlamsızdır. Gerçek helvalar birden fazladır. Bu hikayenin sonunda tavaya dönmek gerekir. İrmik helvası için yağ eritilir, irmik sabırla ılık altın rengine gelene kadar kavrulur. Ayrı bir yerde şeker ve su ya da sütle şerbet hazırlanır. Sonra aile alışkanlığına göre sıcak sıcakla ya da sıcak ılıkla buluşturulur. Kütle önce ses çıkarır, sonra koyulaşır, sonra tek bir bütün haline gelir. İşte o anda tarifin neden yüzyılları aştığı anlaşılır. Basittir ama boş değildir. Ucuzdur ama yoksul değildir. Tatlıdır ama hafif değildir. Helva, Osmanlı İmparatorluğu'nun en gösterişli tatlısı olduğu için yaşamadı. Mutfak, insan ilişkilerinin devamı haline geldiğinde gerekli olduğu için yaşadı. Saray onu daha karmaşık yapabilir, çarşı yoğun ve tatlı halde satabilir, ev sade ve sıcak kavurabilirdi. Ama anlam tek bir eylemde tutuldu. Pişirmek ve paylaşmak. Belki de bu yüzden Türk kültüründe helva hala sessiz bir soru sorar. Hayatı ve ölümü sözlerle açıklayamıyorsak, birbirimize ellerimizle ne aktarabiliriz?